1 adet küçük boy kuru soğanı rondodan geçiriyorum ve üzerine yarım adet bayat ekmeği parçaladım, üzerine ekliyorum. Daha sonra 1 kase ceviz içi ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, miktarını arttırabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Hakiki zeytinyağı kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Rondodan geçiriyorum. Daha sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Ara ara rondonun kapağını açıyorum ve karıştırıyorum daha güzel çekilmesi için. Toplamda yarım su bardağı su ekledim azar azar. Tekrar çekiyorum. Bakın kıvamını görüyorsunuz, bu şekilde olacak. Bu kıvamı alana dek su ekleyebilirsiniz. Daha sonra servis tabağıma alıyorum. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum ve cevizle süsleyerek servis ediyorum. Bu şekilde buzdolabında kapaklı bir tabağın içerisinde yaklaşık bir hafta kadar saklayabilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurtayı aldım. Üzerine yeteri kadar tuz ekliyorum. Az bir miktarda karabiber ekleyip biraz çırpıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Daha sonra 1,5 su bardağı un ekliyorum. 1 dolu tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip tekrar çırpıyorum. Topak hali gidene dek çırpmanız gerekli. Bakın gayet güzel çırpıldı. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Birkaç dal dereotu, birkaç dal maydanoz ekliyorum. Seviyorsanız birkaç dal taze soğan da ekleyebilirsiniz veya sevmediğiniz bir şey varsa dereotu, maydanoz gibi eklemeyebilirsiniz içerisine. Tekrar iyicene karıştırıyorum. Harcım hazır. Bir tavanın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağını erittim. Daha sonra üzerine harcımı döküyorum. Üzerine bir miktar çörek otu serpiyorum. Çörek otu çok güzel bir lezzet veriyor. Tavsiye ederim kullanmanızı. Daha sonra kısık ateşte üzeri kapalı olarak yaklaşık 7-8 dakika kadar pişiriyorum. Bakın 7-8 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Üzeri de dondu. Bu şekle gelene dek pişirmelisiniz ama kısık ateşte pişirin. Daha sonra fırça ile üzerini yağlıyorum. Spatula ile çeviriyorum. Bakın altı gayet güzel kızarmış. Tekrar tavanın kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte bir 7-8 dakika daha pişiriyorum. Bakın kahvaltılığım artık pişti. Servis için hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum. Pankekim için bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine 1 çay bardağından yaklaşık 1 parmak kadar eksik toz şeker ekliyorum. 1 paket vanilya ekleyip biraz çırpıyorum. 1-2 dakika çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Biraz daha çırpıp daha sonra üzerine 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unu eledim ve üzerine ekledim. 1 paket kabartma tozu ekliyorum ve iyicene çırpıyorum. Hiç pütürcük kalmayacak şekilde çırpıyorum.
Bakın kıvamı bu şekilde akışkan bir kıvamda olmalı. Krep hamuru gibi. Daha sonra tavamı kızdırdım. Kepçeyle tam ortasından tavama döküyorum. Benim tavam küçük olduğu için ben 3 tane döktüm. Daha büyük tavaya dökecekseniz daha fazla dökebilirsiniz. Bakın bu şekilde göz göz olduğun anda çeviriyorum. Her iki tarafı da kızardı. Bakın tam ortasından yavaşça dökerseniz yuvarlak bir şekilde dökebilirsiniz ve göz göz olduğunda çevirmeyi unutmayın. Pankeklerim hazır. Sürülebilir çikolata veya reçel ile servis edebilirsiniz. Rondonun içerisine 3 diş sarımsağı alıyorum. Üzerine 1 kase dolusu ceviz ekliyorum ve iri kalacak şekilde çekiyorum rondodan. Daha sonra bir kabın içerisine çeyrek kalıp beyaz peyniri çatal ile eziyorum. Peyniri güzelce ezdim. Hafif iri kalırsa önemli değil. İçinde hoş gözükecektir. Daha sonra daha önce çekmiş olduğum sarımsak ve cevizi içine ekliyorum. 250 gram biber salçası ekliyorum. Acı seviyorsanız acı kullanabilirsiniz. Pul biber, kekik ve nane ekliyorum. 1 su bardağı galeta unu, çekilmiş bayat ekmek içi varsa onu ekleyin, daha güzel olacaktır. 1,5 su bardağı zeytinyağı kullanacağım ama azar azar ekliyorum zeytinyağını. Karıştırdıkça ekleyeceğim. İyice karıştırıyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için ben tuz eklemek istemedim. Siz de kendi salçanızın tuzuna göre tuz ekleyebilirsiniz veya siz de eklemeyin. Diğer yarım bardak zeytinyağını da ekliyorum. Bu ezmeye bol zeytinyağı yakışıyor. Güzelce karıştırdım. Bakın bu şekilde bir hafta kadar kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabında saklayabilirsiniz. Servis tabağıma aldım. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekleyip karıştırıyorum çırpıcı ile. Üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra 10 dakika beklettim. Üzerine aldığı kadar un ekleyeceğim ama azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ununu azar azar ilave ediyorum. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Ben sizlere ölçü verebilmek için eklediğim unu ölçtüm. 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un ekledim. Ama dediğim gibi siz de bir anda eklemeyin, azar azar ilave edin. Gördüğünüz kıvamı alana dek un ekleyebilirsiniz. Hamurumu iyicene yoğurdum. Bakın elime yapışmıyor ama yumuşak kıvamlı. Kapatıyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar bekletiyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlayacağım. 6 adet orta boy patatesi haşlıyorum. Üzerini kapatıp haşlıyorum. Haşlanmış patatesin kabuklarını soydum ve rendeyle rendeledim. İsterseniz ezebilirsiniz. Daha sonra patatesin üzerine yarım kalıp beyaz peynir rendeliyorum.
Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Birer tatlı kaşığı kadar pul biber, nane, yeteri kadar tuz, az bir miktarda da karabiber ekliyorum. Ve karıştırıyorum iyicene. İç harcım hazır. Hamurum da mayalandı. Tezgahın üzerine alıyorum hamuru. Hamuru uzattım. Mandalina büyüklüğünde kesiyorum. Büyüklüğünü siz kendi tavanızın büyüklüğüne göre de ayarlayabilirsiniz. Un serpmiş olduğum tepsinin içerisine diziyorum. Benim hamurumdan 14 tane beze çıktı. Üzerini bir bezle örtüyorum. Ve hiç bekletmeden ilk yapmış olduğum bezeyi tezgahın üzerine alıp unla açıyorum oklava yardımıyla. Hamurumu açtım. Üzerine iç harcımı yerleştiriyorum. Diğer tarafından D şeklinde kapatıp parmaklarımla en uç kısımlarını yapıştırıyorum. Örtünün üzerine tüm gözlemelerimi yapana dek hepsini yerleştiriyorum örtünün üzerine. Ve üzeri kurumasın diye üzerini de kapatıyorum. Ve tüm gözlemelerim hazır. İlk yapmış olduğum gözlemeden alarak kızdırmış olduğum tavama gözlemelerimi yerleştiriyorum. Yaklaşık bir 2 dakika kadar bekleyip hemen çeviriyorum. Bu şekilde çok daha güzel kabarıyor. Daha sonra her iki tarafı da kızarana dek çevirerek pişireceğim. Bakın gayet güzel şişti, kabardı. Pişen gözlemelerimi tabağın içine alıyorum. Sıcakken soğumadan hemen üzerine tereyağla bakın gördüğünüz gibi yağlıyorum. Margarin de olabilir. Tüm gözlemelerimi pişiriyorum ve sıcakken tereyağla yağlıyorum. Gözlemelerim hazır. Sıcak sıcak servis ediyorum. Yoğurma kabının içerisine 5,5 su bardağı unu aldım. Üzerine bir paket instant maya ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyip karıştırıyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Hamurumu iyicene yoğuruyorum. Bakın gördüğünüz gibi iyicene yoğruldu. Kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşakçana ama ele yapışmayan bir hamur olmalı. Siz de ona göre ayarlarsınız. Daha sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat kadar mayalanmasını bekliyorum. Bu sırada iç harcımı hazırlıyorum. Bir kabın içerisine 1 adet soğanı incecik kıydım. Onu ekliyorum. Daha sonra birkaç dal maydanozu da incecik kıydım. Onu da ekledim. 1 su bardağı çökelek, yani Antakya'da biz çökelek deriz. Diğer şehirlerde bulamayabilirsiniz. 1 su bardağı lor da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı susam, 3 dolu yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. 1 çay bardağı hakiki zeytinyağı.
Bir tatlı kaşığı kadar dağ kekiği kullanıyorum. Antakya'nın kekiği. Siz bulamazsanız normal kekik de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar çörek otu. Tüm malzememi ekledim. Elime bir eldiven giyip harcımı iyicene yoğuruyorum. Biber salçası elinizi boyayabilir. O yüzden eldiven giymenizi tavsiye ederim. İyicene ezerek yoğuruyorum malzememi. Karıştırıyorum iyicene. Bu arada biber salçanız ne kadar güzel olursa biberli ekmeğiniz o kadar lezzetli olacaktır ve hakiki zeytinyağı kullanmanız da önemli. Gördüğünüz gibi iç harcım hazır. Gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Tezgaha hafif un serpiyorum ve hamurumun havasını biraz alıyorum. Yaklaşık yumurta büyüklüğünde bezelere bölüyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra bir adet tezgahımın üzerine aldım. Merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Yaklaşık 1 santim kalınlığında açtım ve yağlı kağıt serilmiş olan tepsime dizdim hamurlarımı. Üzerine hazırlamış olduğum harçtan bir dolu yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ve kaşık yardımı ile iyicene yayıyorum hamurun üzerine. Evet, biberli ekmeklerim fırına girmek için hazır. Yaklaşık 200 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında yaklaşık bir 15 dakika kadar pişirdim. Bakın altı da kızardı gördüğünüz gibi. Çok fazla pişirmeyin kuru olmaması için. 15 dakika yeterli geliyor.